Hanımlar beyler herkese merhabalar. Gizemlerle dolu The Economist dergisinin 2020 yılı kapak resminin analizini sizlerle yorumlamaya çalışacağız. Herkesin bildiği ve gördüğü gibi göz doktoruna gittiğimizde olan muayene duvarındaki harf ve rakamlara benzeyen yazılar görüyoruz bu kapakta. Öncelikle göz doktoruna gittiğimizde başımıza gelebilecek olayları hayal edelim. Göz doktoru muayenesinde önce büyük harf ve rakamlardan başlar. Sonra gözlerimiz çok ama çok iyi görse de bize yazılardan uzaklaştırdığında o küçük yazıları göremeyiz ya da görmekte zorluk çekeriz. Ama doktor sürekli küçük yazıları sorar bize, öyle değil mi? Derginin anlatım tarzında ise dünyanın ekonomi hastalığı devam ederken The Economist dergisi bu kapakta bizlere anlatmak istediğimizi gözleriniz iyi görüyor mu sorusunu sorarak gözlerimize test uygulamak istediğini anlıyoruz. İlk olarak kolay okunan şeyleri yazmışlar, şifrelemeye ihtiyaç duyulmayan şeyleri. Şimdi sizlere 2020'den başlıyorum. Takip edenler biliyorlar artık. Önceki yayınlarda ve her zaman bahsettiğimiz gibi burada da yine duality işlemişler. Biri kırmızı 20, diğeri yeşil. 2020, yani bir yol ayrımı var 2020 yılında. Peki neden yeşil 20 rakamı kullanmışlar? Buradaki yeşil ile yolun açık veya doğaya dikkat çekmek istemişler. Yeşil 20 rakamının hemen altında İngiltere'nin kısaltma sembolü olan BR harflerinin üzerinde yerleştirildiğini görüyoruz. Birleşim burada yeşil 20 ile sağlanılmış. Yani Brexit gerçekleşeceğinin mesajını vermişler burada bizlere. Herkes bir karikatür beklerken bu kapakta takvimdeki mesajla bağlantısını çok net anlayabiliyoruz. 2020 yılında ise ayrı kutupları olan bir tarihteki iki rengi görüyoruz. Kırmızı 20 ve yeşil 20. Dualite İmparatorluğu'nun başlangıcı. 2020 takvimindeki Sam amcayı hatırlayın. Testere ortadan ikiye kesilse de ölmeyen güç ve parayı göstermişlerdi. Böylelikle zor bir ayrılık olsa da gerçekleşecek bir öngörüde bulunmuşlar bizlere. Kırmızıyla Amerika, yeşille İngiltere'yi temsil etmişlerdir. Yeşil 20 rakamına baktığımızda İngiltere'nin üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Brexit sürecinin tamamlanacağını yeşil ışık ve pozitif renk mantığına yerleştirmemiz çok olağan görünüyor. Burada kalın sizlere 2020 takviminde yapmış olduğu çizimin videosunu paylaşıyorum. Kırmızı 20 ise Trump adının hemen üzerinde. Yani Trump ve Amerika için hiç de iyi şeyler olmayacak 2020 yılında veya sonrasında. Kırmızının anlamı kan, hata ve yanlışlar alemini sembolize ederken ayrıca kırmızı ışık yani dur anlamında da kullanıldığını biliyoruz. Trump ve Brexit şifrelerinin ardından AI harflerini görüyoruz. Yapay zekanın kısaltması olarak da bilinir bu harfler. 2020 yılında yapay zeka teknolojisinin gelişeceğini anlıyoruz. Ardından Japonya'nın başkenti olan Tokyo şehrinin adını gördük. Ve biz bu şifreleri tek tek geçmiyoruz. Şimdi bu iki şifrenin şifre bağdaştırmasına gelelim. Ama önce dünyanın şu an en büyük sorunu haline gelen pil ve taşınabilir güç kaynağı derdi. Teknolojinin geliştiğini düşündüğümüz bu yüzyılda hepimizin yeni bir stresi var artık. Şarjım biter mi? Şarj kablosu yanımda mı derdi. Bu duruma ise Japonların 5G ve 6G'nin ilerlemesiyle yapay zeka teknolojisiyle birlikte bir çözüm getireceğini bildirmişler. Hali hazırda Japonların yeni geliştirdiği ve geleceğin pil teknolojisi olan katı hal bataryalarını 2020 ve sonrasında uzayda test etmeye başlayacaklarını bildirmişlerdi. Dünyada önemli bir ülke olacaktır Japonya ve başkenti olan Tokyo. Sadece bir başkent değildir. Yani burada yazarken Tokyo'yu sadece bir başkent olarak görmeyelim. Ardından gelen Mars. Mars önemlidir çünkü Mars gezegeninin yörüngesinde olan aracın adı bilim kurgu yazarı Arthur Clarke tarafından Masonik 2001 bir uzay destanı romanından alınmıştır. Öylesine hizmetlerde bulunmuştur ki bu yazar 1998 yılında İngiliz Krallığı tarafından şövalye ilan edilmiştir. Ayrıca burada kullanılan Mars Tokyo ile bağlantılıdır. Climate kelimesine geldiğimizde climate iklim demek. Burada 2020 yılının yeşil tarafıyla başlayıp kırmızı tarafıyla bitiyor. Yani duality'yi bir kez daha hatırlatıyor The Economist dergisi. Kırmızı ile
alarm vermekte olan sorun olan iklim değişikliğini bildirmişler. The Economist dergisinin kapağını şimdi çıkartmalarındaki sebebe gelecek olursak, buraya dikkat edelim. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP25 Şili hükümeti başkanlığı altında gerçekleşecektir. İspanya hükümetinin lojistik desteği yapacağı bu konferansta 2 ve 9 Aralık 2019 tarihlerinde oturum öncesi olan dönem 25 Kasım 1 Aralık 2019 tarihleri arasındadır. Dergi şifrelerini önceden bize vermek için kapağı erken çıkarmıştır. İlerleyen dönemde bu kapağın değişme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda iklim değişikliği durdurulamayacak kadar ilerlediğini bilerek sadece yavaşlatılmak için bile çok fazla para gerekeceğini tekrar konuşacaklarını düşünüyoruz. Var olan parasal sistemde bunun olmayacağını biliyor herkes. Yeni parasal düzenin, yani yeni dünya düzeninin altyapısını gibi nitelendirebiliriz bu durumu. Arkadaşlar, bu çok önemlidir. Yeni parasal dünya düzeninin altyapı oluşturmasının adımları olarak nitelendirebiliriz bu konferansı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın web sitesini açıklamalara ekliyorum. Arkasından gelen XI ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in şifresini göstermişler. The Economist her fırsatta söz ettiği ekonomik savaşların Amerika ve Çin arasında olacağını öngörerek bizlere bildiriyor. Yani iki aile, Rockefeller ve Rothschild ailesi arasında. Rothschild ailesine baktığımızda yoğunluğunu Çin'e kaydırdığını görüyoruz. Böylelikle iki aile arasındaki karşılaşmanın ilk roundunu göreceğiz iklim konferansında. Şimdi recession, yani makroekonomide durgunluk. Bunun sadece çevresine bakmıyoruz. Önünde bir Çin devlet başkanı vardı gördüğümüz gibi. Yani sistem değişikliği ekonomik olarak iyice bir durgunluğa girilmesi öngörülüyor. Çin ülkelere üretimi durdurması halinde yaşanacakları bir düşünün. Bu farklı bir kaos planı. Şimdi karşımızda Modi. Modi'yi hepimiz hatırlıyoruz. The Economist dergisi 2015 kapağında kullanmıştı Hindistan Devlet Başkanı Modi'yi. O kapak analizimizde dünyada başlayan kaos ve kargaşa ortamı içerisindeyken Amerika, Hollywood'dan bildiğimiz Spider-Man gibi bir kahraman ile Modi'nin eline cebine atarak bu kargaşa ve kaos ortamından Modi'nin parasını ve cebindeki her şeyi alarak kurtulacağını göstermişti. Buradan şunu anlıyoruz, hala Modi Amerika için geçerliliğini koruyacak bir figür. Bir sonraki şifre Expo. Fuar anlamına geliyor. Firmalar fuarlara sipariş veya talep toplamak için giderler veya düzenlerler. Ticaretteki durgunluğu bildirmişler böylelikle. Bunu yalnız düşünmememiz gerektiğini bağdaştırdığı diğer kodla açıklamışlar bizlere. Diğer koda geçelim şimdi. İngilizcesi SDGs, yani sürdürülebilir kalkınma hedefleri anlamına geliyor. Ticarette durgunluk olurken sürdürülebilir kalkınma hedeflerini unutmamak gerektiğinin bilgisini vererek bu sistemi izleme yapmaları gerektiğini bir diğer şifre olan Bond yazısıyla vermişler. Bond hepimizin bildiği MI5 ajanıdır. Burada dünya üzerinde izlemenin artacağını, istihbaratın önemli olacağını şifresini alıyoruz. The Economist 2015 dergi kapağındaki iki okun üzerinde Amerikan İnternet İzleme Merkezi'nin IP numarasını verdikten sonra dürbünle izleme yapan adamı unutmayalım. Şimdi güzel bir şifreye geldik. Beethoven. Ailenin en çok kullandığı sanatçılardan biridir Beethoven. 9. senfoniyi her zaman kullanırlar. 9. senfoni 4 bölümden oluşur. Buradaki analizime gelecek olursak, şimdiye kadar saydığımız şifrelemeleri 4 bölüm ya da 4 dönüme sığdıracaklarını düşünüyorum. Bir anda olmayacak olan gelişmeler bunlar. 9. senfoninin her bölümünde farklı ve sofistike anlamlar var. Çok uzun, merak edenler için ayrı bir video konusu bu. Senfoninin ilk 3 bölümünde sadece orkestra vardır. Son bölümünde ise koro ve solist giriş yapar. Ancak kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalır 9. senfoniyi. Tıpkı buradaki son bölüm gibi. Son bölümü kırmızı ile başlatan kelimelere geliyoruz. Vision veya Visions. Türkçesi vizyon, vizyonlar. Derginin 2020 kapağının dilinden baktığımızda şimdiye kadar kırmızı renkli harf kullanmadığını görüyoruz. Kırmızı gibi farklı bir renk kullanarak bu kelimelerden sonra sayacağımız kelimelerin
vizyon durumların hayati tehlikesi veya öneminin olduğunu bilgisini veriyorlar bizlere. Küçük harflerden oluşması ise daha dikkatli olmamız gerektiğini anlıyoruz. Gözleri kontrol edilen bizlere kırmızı renkli kelime yazarak önemli olduğunun dikkatini çekmek istemişler bu kelimeyle birlikte. Şimdi vizyon ya da vizyonların başlığının altında biyolojik çeşitliliği görüyoruz. Yani biodiversity. Bu kapak yayınlanmadan önce Avrupa Çevre Ajansı biyolojik çeşitlilik çalışmasındaki 2 toplantısında bazı kararlar almıştı. Bunlardan ilk başlığın altında 11 Nisan 2018 tarihinde çevre politikası eşittir veri ve bilginin gücü şeklinde yazdığını görüyoruz. Avrupa giderek daha fazla veri toplayarak çevre algılarımızı geliştirmektedir. Avrupa Birliği Kopernik programı ile elde edilen dünya gözlem verilerinin çevreyle ilişkili bilgi birikimimizi arttırmak ve yeni güçlere fırsatlar sunmaktadır olarak geçiyor. İkinci alt başlık ise 21 Ekim 2019 tarihinde doğanın besin döngüsü olarak görüyoruz. Bu başlıkta ise toprak, besin döngüsü de dahil olmak üzere doğanın döngülerinde önemli rol oynar. Besin döngüsü toprakta ne kadar organik maddenin, ne kadar karbon, azot ve fosforun emildiği ve depolandığıyla ilgilidir. Yaprak ve kök uçları gibi organik bileşenlerin bitkiler tarafından kullanılabilir hale gelmeden önce toprakta yaşayan organizmalar tarafından daha basit bileşenlere ayrışır. Böylelikle toprak ve tarıma dikkat çekmişler. Gıda ve içme suyunun gelecek yılların en önemli vizyonları arasında olacağını göstermişler burada bizlere. Merak edenlere açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Bir sonraki kelimeye geliyoruz. Rat, yani büyük fare anlamına geliyor. Buradan bizlere 2015 kapağını unutmamamız gerektiğini anlatıyorlar. Çünkü o kapakta Fareli Köy'ün kavalcısı vardı. Kullanmalarındaki açıklamayı o videomda bulabileceksiniz. Tekrar kısaltma harflerini görüyoruz. NPT, Türkçe açıklaması nükleer silahların yayılmasını önlemeye ilişkin anlaşma. 2020 yılında artan nükleer silahlanmaların yerine anlaşmanın yapılması gerektiğini bilgisini vermişler burada bizlere. Hemen arkasından war, yani savaş. Önceki şifrelerle sentezlersek nükleere karşı savaş cümlesi olarak yorumluyorum. Yine bu durum kırmızı vizyonumuz başlığı altında olması dikkatimizi çekiyor. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi dualitinin, yani karşıtlığının ne kadar önemli olduğunu 2020 kapağında. Nükleer savaş çıkmayacak. Yalnızca karşıt seslerin olacağını görüyoruz sadece. Şimdi Ren gibi bir yazıya gelecek olursak burada Ren nehrini kullandıklarını düşünüyorum. Peki neden Ren? Önceki kelimelerde war, yani savaş kelimesini görmüştük. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar ve Almanlar için önemli bir noktadır Ren Nehri. Tıpkı şu an Fırat'ın doğusu ve batısı gibi. Ardından Raphael Sanzio'nun Raphael'ini kullanmışlar. Burada Illuminate bir roman ve film olan Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar kitabında bu ressama özel bir yer verilmiştir. Raphael'in Roma'daki Katolik kiliselerde geniş bir koleksiyonu vardır. Pantheon'da mezarı bulunduğu inanılmaktadır. Burası ise Roma'nın en eski yapılarından bir tanesidir. Bir diğer şifremiz olan Nightingale ile devam ediyoruz. İngiliz merkezi bir hemşireden bahsedilmiş. İngiltere'nin bir savaşa gireceğini, hemşirelere ihtiyacının olacağını aktarmışlar bizlere. Nightingale adına gelecek olursak, savaşlardan yaralı gelen askerlere savaş sonrası yardımcı olarak ismini duyurmuştur. Ancak burada görünen bir savaş normal savaş değil. Yani burada ekonomik savaş var. Son olarak Rusya'yı kullanmalarındaki amaç, dünya bu yıkım ve kaosu yaşarken finali Rusya alacak. Bu uzun dönemin ardından Rusya belli etmeden dünyanın süper gücü haline gelecek. Peki bunu nasıl başaracak? Dünya savaşlar, ekonomik savaşlar, nükleer etkiler ve politik etkenlerle uğraşırken Rusya sivrilecek. Bunu sessizce son olarak kullanmalarından anlıyoruz. Avrupa yıkım yaşarken Rusya Suriye'nin tam olarak düşmesinin ardından dünyanın yeni süper gücü olacağı tezini güçlendiriyor. Evet arkadaşlar, The Economist dergisinin 2020 kapağındaki şifreleri seçici bir dille sizlere anlatmaya çalıştım. Bu kapaktaki harf kombinasyonlarından benim göremediğim birçok yer olmuştur elbette. Sizler de fikirlerinizi yazarak sonraki videolar için fikir sahibi olmamızı sağlayacağınıza inanıyorum. Kanalımıza abone olup like yaparak bizlere destek verebilirsiniz. Sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.